Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere monitör önerilerinde bulunacağım. Sizler için yine fiyat performans monitörleri sıraladık diyebilirim. Toplamda 8 adet monitör önerimiz olacaktır arkadaşlar. Bunları da sizlere sağ ekranda göstereceğim. O yüzden bu tarafı biraz boş bırakıyorum ki ilerleyen dakikalarda burada monitörlerin özelliklerini görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, hemen ilk monitörümle başlıyorum. Evet, ilk monitörümüz A101'den. Normalde ben bunu size asla tavsiye etmem. Fakat şu anda en düşük bütçeden bakıyoruz bu olaya. En düşük bütçeden 70 Hz bir monitör alırsanız tepkime süresi de 1 milisaniye olursa fiyat bu oluyor. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. 1000 lira fazla verin veya almayın. Hani benim fikrimi soracak olursanız almayın arkadaşlar. Veya birazcık bekleyin. Üzerine koyun 700-800 bir şey koyun. 144 Hz alın. Çünkü artık bunlar piyasadan kalkmaya başladı. Ve şunun yani bu kadar pahalı olmasının sebebi piyasada sıklığının azalması diyebilirim. Artık yani üretiliyor mu tam bilmiyorum ama yani dediğim gibi artık millet 144 Hz'e geçmeye başladı yavaş yavaş. Tavsiyemiz bu değildir. Bunun özelliklerine gelecek olsak 1 milisaniye bir gecikme süresi var. HDMI girişi var, VGA girişi var ve 75 Hz bir görüntüsü var. Ama tabii ki de sizlere tavsiyemiz bir sonraki monitör olacaktır. Ve hemen ona geçiyorum. Evet arkadaşlar, sıradaki monitörümüz pttavm.com'dan ViewSonic 23.6 inç bir ekranı var. 144 Hz. 1 milisaniyede tepkime süresi var. Full HD zaten arkadaşlar. Onu aslında söylememe gerek yok ama bu curved ekran oluyor arkadaşlar. Hani biraz çukurlu ekran. Nasıl diyeyim sizlere? Yani biliyorsunuz zaten, anlatmama da pek gerek yok ama hani ben flat yani düz ekranı her zaman tavsiye ediyorum. Yani ben onu kullanıyorum doğrusu. Yani memnun kaldığım için sizlere tavsiye edebilirim. Hiç curved ekran kullanmadım, yani çukurlu ekran kullanmadım. Ama flat kullanıyorum ve çok memnunum. Benim kullandığım monitörde 27 inç ve 140 Hz 1 milisaniyede tepkime süresi var. Samsung veya panel gerçekten çok başarılı bir monitör diyebilirim. Ama o bu listemizde yok şu anda, satış olmadığı için. Evet arkadaşlar, bir sonraki monitörümüze geçiyorum. Evet, sıradaki monitörümüz Rampage'in 23.8 inç. Normalde 23.6 olur ortalama ama 23.8 nadir gördüğümüz bir şey. 144 Hz 1 milisaniyede tepkime süresi var. Evet arkadaşlar, burada flat ekran. Özellikle ben bunu bu yüzden seçtim. Düz ekran olduğundan dolayı. Hani sizlere de tavsiyemiz bu olacaktır. %90 ihtimalle de bunun paneli Samsung VA paneldir. Onu sizlere söyleyeyim. Hemen şuradan detaylarına inelim. Evet, detaylarına indiğimizde panel tipi yazmıyor arkadaşlar. Yani Samsung'un olup olmadığı yazmıyor. Fakat bunu ince hesaptan satın aldığımızda daha detaylarını belirtiyorlardı. Artık belirtmiyorlar elde, neyse artık. Ve bu linkleri açıklamada bulabilirsiniz. Mesela bu işte monitörün linki nerede abi derseniz açıklamaya direkt ekliyorum ben. Oradan bakabilirsiniz. Bazen sistem topluyoruz arkadaşlar. Hani fiyatı yüksek oluyor veya düşük oluyor. Bir anda stok bitiyor, bir şey oluyor. Ondan sonra parçaların linklerini kaldırmak zorunda kalıyoruz. Şu anda bir tane monitörün düzeltiyorum. Bir tane oyun bilgisayarımızın linklerini bu yüzden kaldırdık. Hani yani bu da 6000 liralık bir sistemdi galiba. Onu zaten görmüşsünüzdür kanalda. Çok izlenen videolardan biri. Onun linklerini mecburen kaldırdım. Stokları bittiği için. Artık onun bir yenisini çekeceğiz. Yeni stoklarını ekleriz biz oraya yeni videoda arkadaşlar. Neyse, bir sonraki monitörümüze geçiyorum. Evet, sıradaki monitörümüz hepsiburada.com'dan Acer Nitro. 1 milisaniye tepkime süresi 180 Hz bir monitör, 2 adet HDMI, 1 adet DisplayPort girişi var. Curved ekran arkadaşlar, bu da çukurlu ekran. Hani alabilirsiniz, dediğim gibi aslında çok bir şey de fark etmiyor ama hani sizlere nasıl anlatayım ya, bu çok ayrıntı bir şey arkadaşlar. Hani bu oyuncular için geçerli ve bizim için geçerli değil. Hani çok böyle deli bir oyuncuysanız, böyle işte CS:GO oynuyorsanız sabah akşam, hani e-sporcu olacağım diyorsanız arkadaşlar, hani bu monitör konusunda biraz daha dikkatli olabilirsiniz. Ama onun haricinde böyle çok da dikkat etmeniz gereken bir şey yok. Ama dediğim gibi ben kendi şahsi fikrim olarak düz flat ekran kullanıyorum. Sizlere de tavsiyem odur. Fakat curved ekranda alabilirsiniz. Hani bilmiyorum yani, bu tamamen sizin kararınıza kalmış arkadaşlar. Ben etkilemiyorum hatta, size öyle söyleyeyim. Onun haricinde 3 adet değerlendirmesi var. 3'ü de 5 yıldız. Onun haricinde bakalım hemen değerlendirmelerine. Ne yazmışlar? Evet, tereddüt ederek sipariş verdim. Satıcıdan tutun da kargo, kuryeye kadar herkes işini çok güzel yaptı. Monitörden çok memnun kaldım. Kesinlikle tavsiye ederim demiş. Dahili hoparlör yok ama var diyor diye bir şey yazmış bu arkadaş buraya. Güzel bir ayrıntı aslında. Diğerleri de 5 yıldız vermiş fakat herhangi bir yorum yazmamış. Sizlere de tavsiyemiz bu olacaktır. Evet arkadaşlar, bir sonraki monitör tavsiyeme geçiyorum. Evet arkadaşlar, sıradaki monitör önerimiz Monster'ın 240 Hz 27 inç bir monitör. 27 inç gerçekten çok yeterli bir ekran. Hani 23.8 tam ortası bu işin. Hani çok büyük bir ekran istemiyorsanız 23.8, 23.6 düzeltiyorum. Hani alabilirsiniz ki sizlere ortalama olarak yani
10 kişiden 8'i 23.6 kullanıyordur zaten yani. 27 inç gerçekten çok büyük. Hani oyunlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz ekranın büyüklüğünden dolayı. Hani yakınlaştığınızda sağa mı bakayım, sola mı bakayım derken vuruluyorsunuz orada yani. Böyle hani FPS oyunlarından bahsediyorum. Bir Valorant'tan bahsediyorum mesela. Sıkıntı yani ama dediğim gibi siz gene şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Yani 459 değerlendirmesi var bu monitörün. 4.8 puan almış. Biliyorsun arkadaşlar Monster Türk malı. Ama büyük ihtimal bunun paneli Samsung veya A paneldir veya farklı bir markanın panelidir diye düşünüyorum. Burada arkadaşlar yorumlarını atmış. Gördüğünüz üzere fotoğraf da atmışlar. Hani fotoğraflara da video içerisinde hatta bakalım. Birini açayım şöyle. Bu monitörün bu arada RGB'si arkada var, evet. 2 adet şöyle sağlı sollu Monster'ın logosu o galiba. RGB'si görünüyor. Yani güzel bir monitöre benziyor. Sizlere de tavsiyemiz olacaktır bu. Hani benim tavsiyemi merak ediyorsanız bunu sizlere direkt videonun açıklamasında parantez içinde bu benim tavsiyemdir diye belirtiyorum. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca videonun içerisinde dikkatimi çekerse yani direkt sizlere derim şu tavsiyemdir, bu tavsiyemdir diye, ama şu anda böyle dikkatimi çeken bir monitör olmadı tavsiyem diyeceğim. O yüzden incelemem lazım. Evet arkadaşlar, bir sonraki monitörüme geçiyorum. Evet, sıradaki monitörümüz gene MSI'nin arkadaşlar 250 Hz 1 milisaniye tepkime süreli bir monitör. Gerçekten bu yani sizlere şöyle söyleyeyim. Bu monitör alacaksanız sisteminizin böyle çok çok güçlü olması lazım. Hani gidip işte 25 bin lira bir sistem toplayıp gidip bu monitörü almayın arkadaşlar. Yani ne bileyim şöyle bir 4080 bir ekran kartına bu monitöre yakışır. Fakat işte 4070'e bile hani bu kadar para vermenize gerek yok. Ama tabii ki de bu tercihtir. Çünkü 250 FPS'e kadar alabilirsiniz bazı oyunlarda 470 ile. Ki alırsınız. Ama dediğim gibi yani böyle bir 60-70 bin lira bir sisteminiz varsa yanına da bunu ekleyebilirsiniz. Ki bu önereceğim son iki monitör özellikle bununla birlikte yani direkt hani iyi bir sisteminiz varsa alın bunun yanına, yoksa almayın, tavsiye etmiyorum. Çok yüksek çünkü fiyatı. Zaten monitörün fiyatı sistemden pahalı olamaz hiçbir zaman. Bunu da sizlere söyleyeyim. Sistem 20 bin liraysa monitör 2-3 bin liradır. Her zaman. Bunu sizlere belirteyim ve bir sonraki monitörüme geçeyim. Evet arkadaşlar, bu sondan birinci monitörümüz ve bunu da aynı şekilde bunu aldığınızda kesinlikle iyi bir sisteminiz olması lazım. Hani kötü bir sisteme de alabilirsiniz. Problem yok. Hatta geleceğe bir yatırım gibi bir şey olur aslında. Yani ileride kullanacaksınız çünkü bunu, ama hani sizlere tavsiyemiz hani bu kadar yani paranız kısıtlıysa gidip buna yatırmayın. Hani gidip 140 Hz veya işte 180 Hz bir monitör alabilirsiniz. 23.8 inç bu da arkadaşlar. 1 milisaniye tepkime süresi var. Onun haricinde 4 tane müşteri değerlendirmesi var bu ürünün. Hemen onlara da bir bakabiliyorsak video içerisinde bakalım. Dediğim gibi bu şu an laptoptaki görüntüyü sağ tarafa veriyorum ben büyük ihtimalle. Oradan görebilirsiniz. Zaten sizlere de sunuyorum yani vermesem dahi sizlere anlatıyorum bir şekilde. Evet, RTX 3000 serisiyle uyumlu mu acaba? Uyumlusu hangileri uyumlu? Soru cevap gibi bir şey galiba. Evet. Arkadaş orada RTX 2000, 3000, 4000 serisiyle uyumludur diye yazmış. Ürün mükemmel. 270 Hz birçok marka monitör kullandım fakat görüntü kalitesi ve akıcılığı bu monitör ayrı hissettiriyor demiş. Yani gene iyi bir monitör yorumu gelmiş diyebilirim burada. Ölü pikselsiz gene ilk monitörüm olabilir demiş. Arkadaşlar benim bildiğim de bir ölü piksel sınırı var. O sınıra kadar iade yapamıyorsunuz. Yani tam net bilmiyorum, 3 müydü, kaçtı bilmiyorum, ama hani ölü pikselli geldiğinde iade yapamazsınız. Bu da direkt sizin şansınızla alakalı bir şey. Ya da gidip elden alacaksınız. Orada da kontrol edebilirsiniz. Ama benim bildiğim elden de aldığınızda kontrol edemiyorsunuz. İlk önce alıyorsunuz, ondan sonra kontrol edebilirsiniz. Hani elden almak daha sıkıntı bana göre yani. O yüzden İnternet biraz daha güvenilir. Yani en azından hakları internetin çok daha geniş, çok daha kapsamlı. Size de tavsiyemiz internetten almanızdır. Evet arkadaşlar, son monitör önerime geçiyorum. Evet, son monitör önerimiz Asus ROG 360 Hz 1 milisaniye tepkime süresi var. 24.5 inç. Bu da nadir ekran boyutlarından biri. Hani bakın mesela bunu alacaksanız yani sisteminizin bir 100 bin lira falan olması lazım arkadaşlar. Yani 360 Hz ve çok pahalı lüks bir monitör. Hani bunu alacaksanız dediğim gibi fiyatınızın sisteminizin topladığınız yani sistemin 4080'li bir ekran kartı, 4090'lı bir ekran kartı bir şey olması lazım ki bunu alın. Yani 7 adet de yorum var. Hemen yorumlara bakalım. Bazı arkadaşlar bunu almış demek ki. Evet, birisi buraya İngilizce şey yazmış. Ben şimdi İngilizce pek de şey değil ama anlıyorum, ama şimdi yanlış bir şey söyledim, gerek yok. Gerçekten harika bir satın alım süreci oldu. Bir gün içinde elime ulaştı. Güzel paketlemeydi falan filan demiş. Diğeri üst seviye çok iyi monitör demiş. Öbürüsü de daha üst seviye yok diyebilirim. 3 yıl garantisi olması da cevası demiş. Son yorum atan arkadaş da bir gün gibi kısa zamanda geldi.
demiş. Çok güzel, çok iyi fakat bir tane ölü piksel çıktı. Geri kalan her şey çok güzel, çok iyi. 165'ten 360'a geçmek %100 fark ediyor. Bir kere alın, iyisini alın demiş bu arkadaş. Dediğim gibi sisteminiz varsa gidip en iyisini alabilirsiniz. Sizlere tavsiyemiz bu olacaktır. Evet arkadaşlar, monitör tavsiyelerimiz buraya kadardı. Hani ekstra olarak bir öneriniz varsa yorumlarda bekliyorum. Şu anda bu videoyu izlediğinizde, yani bunu ben şu anda pazar günü çekiyorum. Düzeltiyorum, pazartesi günü çekiyorum. Bunu sonradan atmak zorunda kalacağım. İşlerim var biraz arkadaşlar, sağlıkla alakalı. Ondan dolayı giremeyeceğim kanala fazla. Ama bundan sonraki gün, çarşamba veya perşembe günü tekrardan aranızda olurum. Ben olmadığım süreçte de video gelecek kanala. Bunun da bilgisini vereyim. Zaten o yüzden şu an uğraşıyorum. Video çekmeye çalışıyorum. Öyle belirteyim sizlere. Neyse arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.